1900'lerin başı, payitaht İstanbul büyük bir değişim arefesinde. Futbol, henüz top peşinde koşan İngilizlerin oyunu olarak görülürken, tepe başından bir ışık yükseliyor. Mektebi Sultani'nin sıralarında oturan Ali Samiyen ve arkadaşları, "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek" diyerek bir devrim başlatıyor. 1907'de Nurizade Ziya Bey, Ayetullah Bey ve Necip Bey, o dönem yasak olan bu oyunu Türk gençlerine sevdirmek için sarı lacivert renklerin altında gizlice buluşuyorlar. Biri sarayın terbiyesi, diğeri Kadıköy'ün halk gücü. Bu sadece bir kulüp kuruluşu değil, Türk sporunun gen haritasının çizilmesidir. Takvimler 17 Ocak 1909'u gösterdiğinde, İstanbul'un soğuk bir pazar gününde iki dev ilk kez karşı karşıya geliyor. Yer bugün Şükrü Saracoğlu stadının yükseldiği yer, Papazın Çayırı. Henüz ortada ne bir kupa var, ne de milyonlarca taraftar. Galatasaray, maça daha tecrübeli çıkıyor. Sonuç 2-0 Galatasaray lehine. Kimse orada yüzyılı aşacak bir nefretin değil, aslında yüzyıllık bir kardeşliğin temelinin atıldığını bilmiyordu. Bir dönem bu iki kulübün Türk Yurdu adıyla birleşmesi bile gündeme gelmişti. Peki, ne oldu da bu büyük dostluk bir savaşa dönüştü? 23 Şubat 1934 yılı. Taksim Stadında maç dostluk maçı olarak ilan edilmişti. Ama sahadaki elektrik, tribünleri yakacak cinstendi. Maçın sonlarına doğru bir faul kararıyla saha bir anda karışıyor. Tekmeler, yumruklar havada uçuşuyor ve nihayet hakem maçı tatil etmek zorunda kalıyor. O maç sadece yarım kalmadı. Dostluk da askıya alındı. Federasyon her iki takımdan birçok oyuncuyu cezalandırdı ve bir karar alındı. Bu iki takım bir daha, asla dostluk maçı adı altında karşılaşmayacaktı. Artık her maç bir final, her mücadele bir onur meselesiydi. Bu dönemi puanlarken Galatasaray'ın vizyonuna odaklanıyorum. Türk futbolunu Avrupa'ya açma hedefi ve ilk galibiyetler onlara büyük bir artı sağlıyor. Bu yüzden puanım 9 olacak. Ben ise Fenerbahçe'nin o dönemdeki yerel gücüne ve Kadıköy halkıyla kurduğu o kopmaz bağ hayranım. Ancak sahadaki ilk sonuçlar nedeniyle 1 puan kırıyorum ve 8 puan veriyorum. Bazı isimler vardır ki, takımlarının amblemine dönüşürler. Metin Oktay sadece bir golcü değildi. O, Galatasaray'ın asaletini temsil ediyordu. 1959'da o meşhur golüyle Fenerbahçe ağlarını yırttığında, aslında rekabetin fiziksel sınırlarını da zorlamıştı. Ama onu kral yapan sadece golleri değil, tek aşkım Galatasaray diyerek milyonları elinin tersiyle iten sadakatiydi. Metin Oktay, çıktığı 354 maçta 330 gol atarak kırılması imkansız bir orana ulaştı. O kalede bir de Berlin Panteri vardı. Turgay Şeren 18 yıl boyunca kalesini terk etmeyen Galatasaray'ın ilk büyük kaptanı. O dönemde Galatasaray kalesi adeta aşılmaz bir kaleydi. Fenerbahçe tarafına geçtiğimizde ise karşımıza bir ordinaryus çıkıyor. Lefter Küçükandonyadis. Ver leftere, yaz deftere sözü bir slogan değil, bir kesinlikti. 615 maçta 423 gol ama daha önemlisi, rakip defansların arasında adeta bir bale sanatçısı gibi süzülmesiydi. Ve tabii ki Sinyor Can Bartu. Dünyada eşi benzeri az görülür bir hikaye. Aynı gün içerisinde hem milli basketbol maçına çıkıp sayı kralı olmak, hem de futbol maçına çıkıp gol atmak. Bu sadece yetenek değil, sporun saf dehasıdır. Can Bartu, Fenerbahçe'nin aristokrat ve estetik yüzüydü. İtalya'da Fiorentina formasıyla Avrupa Kupası finali oynayan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçti. İşte bu rekabetin en güzel yanı bu görselde saklı. Metin Oktay'ın jübilesinde, o sarı kırmızılı efsane Fenerbahçe formasını, Can Bartu ise Galatasaray formasını giymişti. Onlar birbirlerinin rakibiydi ama hiçbir zaman düşmanı olmadılar. O dönemde taraftarlar tribünlerde karışık oturur, maç bittiğinde iki takımın efsaneleri kollarında birleşirdi. Rekabet, sahada biten ve dışarıda dostluğa dönüşen bir centilmenlik sınavıydı. Bu isimler, bugünkü taraftarlık kültürünün de temelini attılar. Bu bölümde puan kırmak imkansız. Metin Oktay'ın bıraktığı o kupa kazanma kültürü ve gol makinesi kimliği Galatasaray'a tam not verdiriyor ve puanım 10. Ben de aynı fikirdeyim. Lefter'in zekası ve Can Bartu'nun spor tarihine geçen o çok yönlü dehası Fenerbahçe'yi efsaneler bazında zirveye taşıyor ve benim de puanım 10. Bazı maçlar vardır ki skor tabelası bozulsa da hafızalardan silinmez.
6 Kasım 2002 Fenerbahçe'nin kendi evinde Galatasaray'ı 6-0 yendiği o gece. Sadece bir galibiyet değil, bir gövde gösterisiydi. O gece Kadıköy'de tarih yazıldı. Ama Galatasaray'ın cevabı her zaman en kritik anda gelmiştir. 1989 yılında 3-0'dan geri gelip 4-3 kazandığı o maç. İşte bu rekabet böyle bir şey. Bitti dediğin anda yeniden başlar. Rekabetin en dramatik anı kuşkusuz 12 Mayıs 2012 yılındaydı. Ligin sonunda, ezeli rakibinin sahasında şampiyonluk kupasını kaldırmak. Işıklar söndüğünde karanlıkta parlayan o kupa, Galatasaray tarihinin en soğukkanlı zaferiydi. Tabii bir de Ali Samiye'nin kapanışındaki o meşhur sulu derbi var. Sahaya yan pet şişeler arasında oynanan, futbolun iklimini değiştiren o kaos dolu 90 dakika. Bu rekabet bazen sadece futbol değil, bir dayanıklılık testi haline geliyor. Fenerbahçe'nin derbi istatistiklerindeki üstünlüğü ve 6-0 gibi ikonik bir skora sahip olması buradaki puanımı belirliyor. Puanım 10. Galatasaray'ın özellikle final niteliğindeki maçlarda sergilediği o sarsılmaz irade ve rakip sahada kupa kaldırma başarısı unutulamaz. Bu yüzden puanım 8 olacak. Türk futbolu için milat, 17 Mayıs 2000 yılıdır. Galatasaray'ın Arsenal'i devirerek UEFA Kupası'nı, ardından Real Madrid'i yenerek Süper Kupayı müzesine götürmesi. Bu sadece Galatasaray'ın değil, Türk insanının biz de yapabiliriz dediği andı. İmparator Fatih Terim'in taktik dehası, Hacı'nin büyücülüğü. Kabul etmeliyim ki o dönem Galatasaray çıtayı arşa çıkardı. Fenerbahçe sadece futbol değil, bir spor kulübü olarak her branşta kupa topluyor. Ancak futboldaki Türkiye Kupası hasretinin bittiği yıllar ve ligdeki istikrarlı ikincilikler bile bu camianın ne kadar büyük bir yarışmacı olduğunu gösteriyor. Galatasaray ise bir kupa canavarı. En çok lig şampiyonluğu, en çok Türkiye Kupası ve tabii ki o tek yıldızın yarattığı fark. Müzedeki her kupa, bu rekabetteki psikolojik üstünlüğün bir parçası. Avrupa başarıları Galatasaray'ı bu kategoride tartışmasız zirveye koyuyor, puanım 10 olacak. Fenerbahçe'nin amatör branşlardaki dominasyonu ve futbol kulübü olmanın ötesindeki kimliği büyük ama Avrupa Kupası eksikliği burada bir puanımı kırıyor ve puanım 9 oluyor. Rekabet artık sadece sahada değil, transfer piyasasında bir satranç oyununa dönüştü. Dünya futbolunun dev isimleri artık bu derbi için İstanbul'a geliyor. Bu, derbinin ekonomik ve küresel gücünün bir kanıtı. Bugün YouTube'da, sosyal medyada bu derbinin özetleri milyonlarca kez izleniyor. Brezilya'dan Japonya'ya kadar insanlar kıtalar arası derbi dendiğinde durup bekliyor. Bu iki dev, Türkiye'nin en büyük yumuşak gücü haline geldi. Toplam puanlara baktığımızda burun farkıyla bir üstünlük olabilir ama asıl kazanan Türk futbolu. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe birbirini yukarı çeken iki kutup. Biri zayıflasa, diğeri de eksik kalır. Bu yolculukta gördük ki, bu bir son değil, sonsuz bir hikaye. Rakamlar her şeyi söyler ama duyguları asla. Bir sonraki derbide buluşmak üzere, hoşça kalın.